Herkese merhabalar. İnsanları tanımakla ilgili serimizin 3. videosundayız. Son videoda insanları tanırken nelere dikkat edebilirizle ilgili örnek birkaç madde söylemiştim. Bu videomuzda bu maddelere devam ederek başlayacağız. Eğer izlemediyseniz önceki 2 yayınımı da mutlaka izleyin. İster bir su alın yanınıza, ister çay ya da kahve alın. Ayaklarınızı bir uzatın. Bu videolar çerez gibi dinlenecek videolar. O yüzden siz keyfinize bakarken ben de kalan maddelere devam edeyim. İnsanları tanırken, insanlarla ilgili çıkarımlarda bulunurken önemli olduğunu düşündüğüm bir başka maddeden başlayacağım. Sizi kullanıyor mu? Sizden bir çıkarı var mı? Örneğin sizin makamınız, mevkiiniz olabilir. Size sürekli beni şuradan al, şuraya bırak diyor olabilir. Yaptığı şeyden sonra sizden bir karşılık bekliyor olabilir. Mesela buna biraz detay vereceğim. Karşı tarafla aranızda bir flört durumu varsa ya da bir sevgililik durumu varsa sadece sizinle yakınlaşabildiği için yanınızda duruyor olabilir. Buna özellikle hemcinslerimin dikkat etmesini istiyorum. Sizin belirli kurallarınız varsa, belirli prensipleriniz varsa bunun dışına çıkmadığınızda size karşı nasıl? Yani size karşı değişiyor mu? Tavır değiştiriyor mu? Küsüyor mu? Darılıyor mu? Araya mesafe sokuyor mu? Sizden uzaklaşıyor mu? Bu gibi şeylerle sizi kullanıp kullanmadığını veya başkalarını kullanıp kullanmadığını anlayabilirsiniz. Bazı insanlar gerçekten bu kullanma işini çok fazla yapıyor arkadaşlar. Onlardan gerçek bir dostluk, gerçek bir arkadaşlık beklentisi birazcık ütopik olabiliyor. Siz öyle yapıda biri değilseniz, beklentileriniz zaten birbirinizden farklı olmuş oluyor. Buna dikkat edilebilir. Bir diğer maddemiz size yalan söylüyor mu? Size karşı dürüst mü? Şimdi insan isterse gerçekten çok inanarak yalan söyleyebiliyor arkadaşlar. Yani ben böyle insanlar tanıdım. Rolünü o kadar iyi yapan insanlar var ki hayatını yalan üzerine kurmuş, yalanı ciddi anlamda normalleştirmiş insanlarımız var arkadaşlar. Siz iyi bir gözlemci olursanız yalan söyleyip söylemediğini, dürüst olup olmadığını anlayabilirsiniz arkadaşlar. En azından şüphelenebilirsiniz. Zaten şüphe bir şeylerin başlangıcı. Şüphelenirseniz daha dikkatli olursunuz, daha iyi gözlemlersiniz. Bu noktada kişinin tutarlı olup olmaması tabii ki çok önemli. Bir gün başka bir şey söyleyip öteki gün başka bir şey söylüyor olabilir. Başkalarına sizin yanınıza yalan söylüyor olabilir. İş hayatında dürüst olmayabilir, hile hurda yapıyor olabilir. Yani bir şekilde bu kişinin tutarsızlığını gördüğünüz zaman aslında burada yalan olması muhtemeldir. Biz burada kendi gardımızı alacağız, kendi önlemimizi alacağız. Yoksa böyle insanları sıfırlayamayız arkadaşlar ve kimseyi kontrol edemeyiz. Bir diğer konu çok eleştirel bir dil mi kullanıyor? Herkesi eleştiriyor mu? Bu da yine bence önemli bir kriter arkadaşlar. Bir kere bu insanları mutlu etmek zordur. Ve bu insanların değişmesi zordur arkadaşlar. Örneğin eleştiride ne vardır? Suçlayıcı dil de vardır. Öyle değil mi? Yani bazıları bunu o kadar çok abartabiliyor ki kendine dönüp bakmıyor. Sadece başkalarını eleştiriyor ve başkalarını suçluyor. Böyle insanların sizi uzun vadede, hatta uzun vadeye bile gerek duymadan kısa ve orta vadede gıcık edeceğini veya yıpratabileceğini düşünüyorum. Bunu nasıl anlarsınız peki? Size karşı yapmıyor olsa bile başkalarından bahsederken karşı tarafı suçlayıcı bir dil kullanıyor olabilir. Yani başkalarıyla ilgili size bir şey söylerken çok eleştiriyor olabilir. Ya da başkalarına karşı konuşurken onları suçlayıcı bir dil geliştiriyor olabilir. Bunu gözlemle gayet rahat anlayabilirsiniz. Olaya mantıklı açıdan bakarsanız yarın öbür gün bu kişi sizi de eleştirecek, sizi de suçlayacak. Yani bu kişiyle kaliteli bir tartışmaya bile giremeyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sürekli suçlayan, sen de şöylesin, sen de böylesin diyen bir insana tartışamazsınız arkadaşlar. Bir şeylerin farkına varabiliyorsanız, bir şeyler için pişmanlık duyabiliyorsanız siz öğrenmeye açıksınız demektir. Dolayısıyla siz gelişmeye de açıksınız demektir. Ama bir tarafta sürekli eleştiren ve kendini kusursuz gören insanlar var. Bu insanların değişmesi çok zordur arkadaşlar, gelişmesi çok zordur. Elbette ki yanılıyor olabilir miyim? Tabii ki yanılıyor olabilirim. O yüzden sizin de bunu değerlendirmeniz, mantık süzgecinden geçirmeniz oldukça kıymetli. Bir diğer maddemiz sınırlarınıza, değerlerinize, kırmızı çizgilerinize saygı duyuyorum arkadaşlar. Buna bakabilirsiniz. Tabii burada şu da var. Bazı insanların gerçekten çok fazla sınırı var. Çok fazla kırmızı çizgileri var. Bu kadar çok maddenin olması karşı tarafın elinde olmadan ya da unutarak ihlal ettiği şeylere dönüşebilir. Çünkü aslında görüyoruz, kendimden de biliyorum. Bir ara böyle o kadar çok kurallarım vardı ki karşı taraf da bu sefer ne yapacağını şaşırıyor. Yani karşı tarafın da böyle eli kolu bağlanıyor. Siz de aynı şekilde. Yani siz kendinizi de kısıtlıyorsunuz aslında. O yüzden birazcık esnetmeye, biraz olabilir telkinini artırmaya ihtiyaç var. Bir diğer madde bir çıkarının olmadığı ya da kendisine göre güçsüz olarak gördüğü kişilere nasıl davranıyor?
Bu da yine insanlarla ilgili bize az çok fikir verebilir. Öfkelendiğinde buna hakim olabiliyor mu? Genel olarak şu söylenir. Öfkeli anlarda nasıl davranıyor? Öfkeli anlarda zaten insan öfkeli olur. Adı üzerinde öfkedir, yani artık bir şeyler dolmuştur, taşmıştır, çok sinirlenmiştir, olabilir. Ama böyle anlarda ya da bir şeye gerildiğinde bir yere vurmak gibi, bir temasta bulunmak gibi şeyler yapıyorsa lütfen çok dikkatli olun arkadaşlar. Hatta ben bunu şunu da eklemek istiyorum. Gerilim anında yumruğunu sıkması veya dişlerini sıkmasını bile eklemek istiyorum. Özellikle bir erkekse ve burada flört ilişkisi varsa hemcinslerimin buna dikkat etmesini istiyorum. Şiddet eğilimli bir erkeği tanıyamayabilirsiniz. Belki size o yüzünü göstermeyebilir. Ama bir yerde yumruğunu sıkıyorsa, bir yere hafifçe vuruyorsa ya da size bir temasta bulunuyorsa ya da dişlerini sıkıyorsa, hazmedemiyorsa onu anlarsınız zaten. Böyle durumlarda dikkatli olun arkadaşlar. Lütfen bu konuda da sınırlarınızı koyun ve net olun. Yarın öbür gün evlendiğiniz zaman bu kişinin şiddet yönüyle karşılaşabilirsiniz. Mesela ani çıkışları var mı? Aniden bağırıyor mu mesela? Bence bunlar da önemli. Tamam, insanız, hiç mi bağırmayacağız diyor olabilirsiniz ama aniden gelen öfke bir şeyleri anlamada yardımcı olabilir arkadaşlar. Biz burada ihtimalleri konuşuyoruz. %100 böyle olacak demiyoruz. Bu da hassas bir konu olduğu için daha dikkatli ve daha iyi bir gözlemci olabilirsiniz. Bir diğer maddemiz, bir duruşu var mı arkadaşlar? Kendi fikirleri var mı? Başkalarının etkisi altında kalıyor mu? Başkalarının gazıyla hareket ediyor mu? Çok çabuk her şeye inanıyor mu? Kendi doğruları yoktur, kendi sınırları yoktur. Nereye çekersen oraya gider. Sen ne yaparsan ona uyum sağlar. Böyle tipler vardır. Bu da bence yine dikkatli olunması gereken bir durum. Neden? Çünkü bu kişi kolay kandırılabilir. Sizi koruması gereken yerde sizi korumayabilir. Arkanızda durması gereken yerde arkanızda durmayabilir. Peki sizin böyle bir şeye ihtiyacınız var mı? Elbette ki yok. Sizin değeriniz zaten bunlarla ölçülemez. Ben bunu hep anlatıyorum. Ama diyelim ki bu sizin dostunuz veya eşiniz. Size de bir iftira atıldı. Sorgusuz sualsiz inandı diyelim. Böyle bir şey kim tercih eder? Elbette ki etmeyiz. Ha, olabilir mi? Olabilir. Ama siz yeni tanıştığınız biriyle bir ilişki geliştirirken böyle şeyler bence ilişkilerdeki sağlamlığı belirleyen şeyler arkadaşlar. Burada sizin tabii ki beklentileriniz de önemli. Girdiği bütün ortama göre şekil alan kişiler bana göre şüphe duyulması gereken kişiler arkadaşlar. Çünkü bir anlık gazla her şeyi yapabilir. Yani iftira da atabilir, dedikodu da yapabilir. O yüzden bunu da madde olarak eklemiş oldum. Tabii ki ben burada sadece eş seçimi nasıl olmalı diye bir şey anlatmadığım için, insanları tanıma rehberi oluşturduğum için daha genel maddeler eklemeye çalıştım. Üzerine düşünülüp daha başka maddeler eklenebilir mi? Evet, eklenebilir. Ama bence bu kadarı yeterli. Siz başka maddeler de ekleyebilirsiniz veya belirli maddeleri çıkarabilirsiniz. Veya hiçbirini dikkate de almayabilirsiniz. Hatta eklemek istediğiniz maddeler varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bir insanı tanımak istiyorsanız şuna bakın dediğiniz bir şey varsa diğer arkadaşlarımız da bundan faydalanmış olsun. Arkadaşlar, biz insanlarla ilgili belirli çıkarımlara varabiliyoruz, evet. Neden bu çıkarımlara varmamız gerektiğini önceki videolarda anlattım, fakat insanları bazen değiştirebileceğimizi sanıyoruz. Veya insanları çok fazla gözümüzde büyütüyoruz. Onlardan beklentiye giriyoruz. Bize bir yanlış yaptığı zaman o yanlışı tamamen üzerimize alınıyoruz. Kendi hakkımıza giriyoruz belki de. İnsanlar hakkında doğru çıkarımlara varabilirseniz eğer, onlardan gelen şeylere daha az şaşıracaksınız ya da belki hiç şaşırmayacaksınız. Bizim çoğu sorunumuzun altında insanların ne söylediğini ve ne yaptığını önemsemek yatıyor arkadaşlar. Ve insanların yaptıklarını, söylediklerini kendimize mal ediyoruz. Onun sorunu olarak göremiyoruz bir türlü. Ve onu öyle kabul edemiyoruz. Yani o konuyu orada bırakamıyoruz. Kontrol etmek istiyoruz. İlla bizim dediğimiz gibi olacak. İlla bizim dediğimiz gibi davranacak. Ama öyle davranmıyor. Öyle davranmayınca ne oluyor? Biz kendimizi yıpratıyoruz. Biz gece gündüz onu düşünüyoruz. Halbuki bizim düşünmemiz gereken şey, ben nasıl bir insanım? Ben ne istiyorum? Ben de değişebiliyor muyum? Benim de hatalarım var mı? Ben de insanlara beklemediği şeyler yapabilir miyim? Beklemediği şeyler söyleyebilir miyim? Evet. Eğer bu evetse, eğer ben de böyleysem, karşı tarafın da böyle olma ihtimali yok mu? Çünkü o da bir insan ya. Ama biz sürekli kendimizi heba edebiliyoruz. Anlasın diye uğraşıyoruz, açıklıyoruz. Her şeyi çok ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Yani bir tane önemli konu versen bu kadar düşünmeyecek belki ama karşı tarafın yaptıklarını düşünüyor sürekli, söylediklerini düşünüyor. Arkadaşlar, biz kimseyi değiştiremeyiz. Biz sadece insanlara vesile olabiliriz. Ben de aynı şekilde. Ben hiçbirinizi kolundan tutup da hadi şöyle yap diyemem. Benim böyle bir gücüm yok. Ben size sadece vesile olabilirim ve bir ışık yakabilirim. Bu kadar. Gerisi sizde.
Bütün cevher sizde. İnsan ancak kendisi isterse, kendisi ders alırsa veya kafaya koyarsa değişir. Bir karar alır, değişir. O yüzden lütfen kimseye çok fazla açıklama yaparak, çok fazla karşı tarafı kontrol altında tutmaya çalışarak bir şeyleri diretmemeye çalışın. Siz sadece gözlemleyin ve bu insanı bu şekilde kabul edin veya etmeyin. Yani bu insanı bu şekilde gördünüz, hayatınızda belirli bir kategoriye koyarsınız ya da bilip ona göre davranırsınız. Sınavda bildiğiniz yerden soru gelmiş olur. Bilmediğiniz yerden soru gelmez. Zaten görünen köy kılavuz istemez, öyle değil mi? Zaten kişi az çok kendini belli eder ama biz ütopik beklentilere giriyoruz veya ilk başta böyle değildi, neden sonradan böyle oldu diyoruz belki. İlk başta öyle olabiliyorsa bir insan her zaman öyle olabilir. İlk başta itinalı, saygılı, size değer veren biri olabiliyorsa aslında o onu olabiliyor, yapabiliyor. Bu yüzden el iyisi deriz, hani ev iyisi değil de el iyisi derler. Ailesine gerçekten kök söktürür ama başkalarına çok fazla iyidir. Numara yapabilir. Aile ilişkileri çok güzelmiş gibi gösterebilir. Aslında ikisi de o kişi, öyle değil mi yani? O yüzden ben bunu Doğru İnsan yayınında da anlatmıştım. İlişkilerle ilgili verebileceğim tek taktik saygı duymak arkadaşlar. Önce kendinize saygı duymak, sonra karşı tarafa saygı duymak. Sınırını bilmeli insan. Saygının olduğu yerde bana göre birçok şey olur. Saygılı olabilir mi insan? Evet, olabilir. El iyisi insanlara bakın. Ele karşı gayet iyi, saygılı. Eve karşı neden değil? Demek ki saygılı olabiliyor. Ve bunu prensip edinirseniz, alışkanlığa çevirirseniz zaten karakterinize oturur. Evdekilere de saygı duyarsınız, eldekilere de saygı duyarsınız. Umarım keyif almışsınızdır. Biraz böyle kafa dağılsın istedim. Çok fazla sosyal kaygı, anksiyete gibi konular işledik. Videoyu bitirmeden önce bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Beni desteklemek için kanalıma abone olmanız, videoları beğenmeniz ve ihtiyacı olanlarla paylaşmanız gerçekten önemli. Bu videoların daha fazla kişiye ulaşması için etkileşim alması şart arkadaşlar. Kimse izlemezse, kimse beğenmezse, kimse yorum yapmazsa bu videolar izlenmez. YouTube kimseye bu videoları önermez. Sizden ricam, eğer fayda görüyorsanız abone olmanız ve videoları beğenmeniz, ihtiyacı olanlarla da paylaşmanız. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bu seriyi şimdilik bitiriyorum. Diğer konularda görüşmek üzere. Sevgiler.